Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Honda Transalp XL650'nin karbüratör senkron ayarını yapacağım. Bilmeyenler için senkron ayarı ne demek? Kısaca ondan da bahsedeyim. Karbüratörlerin her bir silindire aynı miktarda hava yakıt karışımını önlerecek şekilde yapılan ayarlama işlemi biz senkron ayarı diyoruz. Onun için de böyle bir cihaza ihtiyacımız var. Bunu ben kendim yaptım. Sanayiden pneumatik ve hidrolik malzeme satın alınan yerden şöyle 2 tane -1 barlık vakum metre aldım. Ara bağlantı elemanları ve hortum girişli bir rekor kauçuk hortum aldım. Bu dışı 7 mm, içi ise 3 mm çapında. Elastik hortum almanın sebebi hava kaçaklarını daha iyi izole ediyor. Esnek olduğu için şuralara daha sıkı geçiyor. Diğer hidrolikçinin kullandığı plastik hortumlar biraz sert olduğu için girdiği yerin şeklini alıyor ve az da olsa kaçak olabiliyor. Onun için işimi garantiye almak istedim ve kauçuk hortum aldım. Şu arada görmüş olduğunuz hava yar vanasını da akvaryumculardan aldım. Bunu niye taktık derseniz arkadaşlar, saati direkt emme manifoldunun çıkışlarına bağladığımızda ve motor çalıştırdığımızda ibrede raks meydana geliyor. Bu da tabii ölçüm yapmanıza engel oluyor. Onun için şöyle bir hava ayar vanası taktım. Bunu sıkarak havayı düzenli bir şekilde geçecek şekilde ve ibrenin sabit kalacak şekilde buradan ayarlama yapacağız. Şimdi arkadaşlar, senkron ayarını nereden yapıyoruz? Şöyle hava filtresinin ortasında şöyle bir delik var ve karbüratörün ortasında düz tornavida ağızlı bir vida var. Bunu sağa sola çevirme kaydıyla ayarlama işlemini yapıyoruz. Hortumların uçlarını ise arkadaşlar şurada emme manifoldu var gördüğünüz gibi. Bir tanesini buraya takacağız. Saatten gelen hortum bir tanesini. Diğerinde de ön silindirin sağ tarafında olan aynı şekilde bir çıkış var. Onu da oraya takacağız arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yakıt hattını hazırladık. Yakıtımızı çektik. O hortumda da kaçak olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Herhangi bir yangına sebebiyet vermemek adına. Evet, bağlantılarımızı şimdi yapacağız. Onun öncesinde bu işlemi yapmak için arkadaşlar motorun sıcak olması lazım. İlk önce motorumuzu çalıştırıp normal sıcaklığına ulaştıktan sonra ayar işlemine geçeceğiz. Hazır buraları açmışken arkadaşlar bir de filtreyi değiştireyim dedim. Filtre de bayağıdır değişmiyordu. Şöyle yeni filtreyi aldım. Bunu değiştirip ayar işlemini o şekilde yapacağım. Evet, yeni filtremizi taktık. Kapağını kapattıktan sonra senkron ayar işlemine geçeceğiz. Ayar işlemini şöyle bir uzun düz tornavida ile yapıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var arkadaşlar. Vidaya fazla baskı uygulamayın. Aksi takdirde doğru değer okuyamazsınız. Fazla bastırmadan çevirmek lazım. Evet arkadaşlar, motorumuzu çalıştırdık. Normal çalışma sıcaklığına geldi. Şöyle bağlantılarını da yaptık. Diğer tarafı da göstereyim. Evet, bunu da buraya bağladık. Şimdi arkadaşlar bir şey fark ettim. Her iki saat arasında bir kalibrasyon farkı var. Arka silindire her ikisini de taktığımda soldaki bir birim fazla gösteriyor. Birkaç defa denedim. Diğer silindiri de denedim aynı şekilde. Soldaki bir birim fazla gösteriyor. Ona göre değerlendirme yapacağım arkadaşlar. Servis manuelinde arkadaşlar maksimum aradaki farkın Transalp XL650'ler için 20 mm civa olduğu yazıyor. XL600'ler için ise 40 mm civa olduğu yazıyor. Yani bu benim saatler bar olduğu için 20 mm civa 0.026 bara tekabül ediyor. Yani o da şurası 0, burası 0.2, bu da 0.1 oluyor. 4 birim var. Onun da yarısı 0.05.
Onun da yarısı 0.025. Yani 0.025 dersek maksimum aradaki fark 1 birim olması lazım. XL 650 için. 600 için ise 40 mm civa, o da 0.05 bara tekabül ediyor. O da şunun tam yarısı. 2 çizgi. Onda da 2 çizgi olabilir. Bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Yapmışken tabi 0'a 0 yapmak lazım ama depoyu sökmeden, elimizde böyle bir cihaz varsa depoyu sökmeden bakıp aradaki fark limitler içerisindeyse isteğe bağlı olarak hiç sökmeden bir sonraki bakım yapılmak üzere ertelenebilir. Onun için bu bilgiyi de vermek istedim sizlere. Evet, şimdi motorumuz ısındı. Şimdi çalıştıracağız ve bakacağız bakalım aradaki fark var mı yok mu. Şu ayar vanasından hassas bir ayar yapalım. Gördüğünüz gibi bu ayar vanası olmasaydı böyle salınım yapacaktı. Şimdi bunu kısarak bunu fazla sıkmayın arkadaşlar. Gaz verdiğimizde ibrenin hareket ettiğini ibre hareket edecek şekilde, yani en ufak basınç değişikliğe bile cevap verecek şekilde bu vanayı ayarlayacağız. Yani şöyle iyi. Sağdakine bakalım. Sağdaki de iyi. Evet, şimdi gördüğünüz gibi arada fark var. Şimdi tornavida ile sağa sola çevirerek bu ayarı bakalım işlemeye çalışacağız. Sağa doğru çeviriyorum. Gördüğünüz gibi sol gösterge artmaya başladı. Dediğim gibi soldaki bir birim fazla geçiriyordu. Onu da bir birim fazla yapacağım arkadaşlar. Evet, şu anda soldaki bir birim fazla. Eşit gibi gözüküyor. Şimdi gaz verip tekrardan bakacağız. Arkadaşlar, ibrelerin gaz verdiğinizde oynadığını görün. Aksi takdirde bu vanada fazla sıkarsanız tam randımanlı bir okuma sağlayamazsınız. Birkaç defa böyle gaz verdikten sonra tekrardan bakın arkadaşlar. Bir birim fazla olacaktı soldaki. O şekilde ayarladım. Evet arkadaşlar, senkron ayar işlemimiz burada bitti. Beni seyrettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.